Canlandırdığı her karaktere hayat veren, duru güzelliğiyle milyonların sevgilisi olan Özge Yağız'ın zirveye uzanan hikayesini hiç böyle dinlemediniz. Reyhan'dan Büşra'ya, Avukat Güneş'ten Doğa'ya kadar ekranı büyüleyen oyuncunun çocukluğu, eğitim hayatı ve kariyerinin dönüm noktalarıyla dolu eksiksiz yaşam öyküsü karşınızda. Videoya geçmeden önce bizlere like atarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Şanslı günümdeyim sanırım. Belki ben de öyle. İstanbul'un kendine has o büyüleyici ve kozmopolit atmosferi içinde, takvimler 26 Eylül 1997 tarihini gösterdiğinde dünyaya gözlerini açan Özge Yağız, geleneksel aile değerlerine bağlı, sevgi dolu ve huzurlu bir yuvanın ilk çocuğu olarak hayata adım attı. Çocukluk yıllarını aralarında sarsılmaz bir bağ bulunan kız kardeşi Ezgi ile birlikte İstanbul'un sokaklarında oyunlar oynayarak geçiren Özge, o dönemlerde dahi çevresi tarafından sakinliği, naifliği, yüksek empati yeteneği ve insanları neşelendiren pozitif enerjisiyle tanınan bir çocuktu. İlk, orta ve lise eğitimi boyunca derslerindeki disiplini ve sorumluluk bilinciyle her zaman öğretmenlerinin takdirini kazanan başarılı bir öğrenci profili çizdi. Zira o yıllarda henüz spot ışıklarının altında bir hayat süreceğine dair en ufak bir işaret yoktu. Lise sıralarından mezuniyet aşamasına geldiğinde insan sağlığına dokunabilmek ve topluma faydalı olabilmek arzusuyla üniversite tercihini sağlık bilimlerinden yana kullandı ve Ankara'nın köklü eğitim kurumlarından Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı. Ankara'da geçen üniversite yılları boyunca anatomi, besin kimyası ve diyet poliklinikleri arasında mekik dokuyan, idealist bir diyetisyen adayı olarak derslerine dört elle sarılan Özge, tam da bu süreçte ruhunun derinliklerinde saklanan o asıl tutkunun farkına varmaya başladı. Üniversite kampüsündeki sosyal etkinlikler ve tiyatro kulüplerinin yarattığı o sanatsal atmosfer, onun içindeki sahne ve oyunculuk aşkını günden güne körükledi. Öyle ki kalbinin artık hastane koridorlarında değil, kameraların karşısında ve tiyatro sahnelerinde attığını hissettiğinde, hayatının akışını tamamen değiştirecek o cesur kararın eşiğine gelmişti. Üniversiteden başarıyla mezun olup eline garanti bir meslek sunan diyetisyenlik diplomasını aldığında herkes onun bu alanda bir kariyer inşa etmesini beklerken o büyük bir risk alarak kalbinin sesini dinlemeyi seçti ve profesyonel oyunculuk dünyasına adım atmak için kollarını sıvadı. Kendini sektöre tam donanımlı bir şekilde hazırlamak adına Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve ardından No One Studios gibi saygın kurumlardan temel oyunculuk, karakter analizi, diksiyon, beden dili ve kamera önü oyunculuk teknikleri üzerine uzun soluklu, yoğun bir eğitim sürecine dahil oldu. Bu teorik ve pratik eğitimlerin hemen ardından yeteneğini ve duru güzelliğini fark eden cast direktörlerinin yönlendirmesiyle takvimler 2016 yılını gösterdiğinde televizyon dünyasının kapısından içeri adım attı. TV8 ekranlarında yayınlanan, dönemin en çok izlenen günlük yapımlarından Adını Sen Koy dizisinin kadrosuna Zeliha karakteriyle dahil olan Özge Yağız, televizyon sektörünün en ağır işçiliği olarak kabul edilen günlük dizi temposunda tam 2 yıl boyunca durmaksızın çalıştı. Yani ben fedakar olduğum için özgüvenim yok. Ama sizin bencil olmanız bir meziyet, öyle mi? Bu 2 yıllık süreç onun için adeta ikinci bir üniversite, gerçek bir okul niteliğindeydi. Çünkü her gün saatler süren set koşturmacasında kamera açılarını, senaryo okumayı, set disiplinini ve en önemlisi anlık duygu geçişlerini en yalın haliyle burada deneyimledi. Performansıyla yapımcıların ve yönetmenlerin radarına girmeyi başaran Özge Yağız için bu ilk tecrübe, adını tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyuracağı o asıl büyük patlamanın zeminini hazırlayan çok sağlam bir basamak oldu. Takvimler 2019 yılını gösterdiğinde Kanal 7 ekranlarında yeni bir günlük dizi olarak başlayan ve kısa sürede bir ekran fenomenine dönüşen Yemin dizisinin başrolü için teklif aldığında kariyerinin en büyük kırılma noktasını yaşayacağından henüz habersizdi. Dizide canlandırdığı Reyhan Tarhun karakteri, taşranın saflığını, geleneklerin asaletini ve gururunu ruhunda taşıyan, dayatılan zoraki bir evliliğin tam ortasında aşkı, sadakati ve adaleti arayan fevkalade dramatik bir figürdü. Özge Yağız, Reyhan'ın o derin hüzünle yoğrulmuş iç dünyasını, abartılı jest ve mimiklerden uzak, tamamen gözlerinin içine yerleştirdiği o hüzünlü ve duru bakışlarla seyirciye aktararak adeta devleşti.
Ekran başındaki milyonlarca izleyici, Reyhan'ın uğradığı haksızlıklarda, kayıplarında ve gözyaşlarında onunla birlikte ağladı, onun onurlu ve dik duruşunda ise kendi kızlarını, kardeşlerini bularak karakteri inanılmaz bir bağlılıkla bağrına bastı. Bu muazzam duygusal bağ dizinin reytinglerini zirveye taşırken, Özge Yağız ismini sadece Türkiye sınırları içinde değil, dizinin ihraç edildiği Latin Amerika ülkelerinden Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Doğu Avrupa'ya kadar uzanan devasa bir coğrafyada milyonlarca hayranın sevgilisi haline getirdi. 2 sezon boyunca bu çok ağır dramatik yükü başarıyla omuzlarında taşıyan ve kariyerinde rüştünü fazlasıyla ispat eden genç sanatçı, tek bir türe sıkışıp kalmamak, oyunculuk yelpazesini genişletmek ve yeteneğini haftalık prime time dizilerinde de sergilemek amacıyla 2020 yılının sonunda hayranlarını şoke eden ama kariyeri için son derece vizyoner olan bir kararla Yemin dizisine veda etti. Bu cesur vedanın hemen ardından 2020 yılının son aylarında Star TV'de büyük umutlarla yayına başlayan Sol Yanım dizisinde Serra Yıldırım karakteriyle başrolde yer alarak televizyon yolculuğuna yepyeni bir soluk getirdi. Geçmişte büyük bir zenginlik ve ihtişam içinde yaşarken, ailesinin trajik iflası ve ardından gelen babasının intiharıyla tüm hayatı altüst olan, varoş bir mahalleye taşınmak zorunda kalan ama buna rağmen asaletinden ödün vermeyen Serra rolü, Özge'nin ekran personasını tamamen tazeledi. Sen partiye geleceğime emindin, ne giyeceğime de karar verdin yani. Bir yandan psikolojik rahatsızlıkları olan annesine bakmak için otellerde temizlik işçisi olarak çalışan, diğer yandan da ülkenin en prestijli vakıf üniversitesinde burslu olarak hukuk okuyan mücadeleci Serra, onun sadece ezilen kadın rollerinde değil, ayakları yere basan, gururlu, kimseye eyvallahı olmayan çağdaş genç kız rollerinde de ne kadar inandırıcı olduğunu gösterdi. Projenin ekran ömrü beklenenden kısa sürse de Özge Yağız'ın sergilediği ekran enerjisi ve başrol ağırlığı yapımcıların gözündeki yerini perçinledi ve bu sayede hiç ara vermeden 2021 yılında Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan İçimizden Biri adlı projeden başrol teklifi aldı. Geleneklerine ve dini değerlerine aşırı bağlı Müslüman bir ailenin kızı olan Havva Aladağ karakterine hayat verdiği bu yapımda Hristiyan bir genç olan adam ile olan imkansız, eğlenceli ama bir o kadar da sancılı aşk mücadelesini canlandırdı. Kariyerinde ilk kez dramın ağırlığından sıyrılarak romantik komedi unsurları barındıran dinamik, neşeli, cıvıl cıvıl ve aşkı için tüm dünyayı karşısına alabilecek kadar gözü kara bir kadını oynaması, izleyiciye onun oyunculuk yeteneğinin nedenli esnek ve sınır tanımaz olduğunu açıkça gösterdi. Ama babam yani sen bir çocuğu bile kabul etmeyince 2 tane diyemedim. Kariyer basamaklarını büyük bir olgunlukla ve seçici adımlarla tırmanmaya devam eden Özge Yağız, 2022 yılına gelindiğinde Türk televizyon tarihinin en prestijli ve yüksek bütçeli yapımlarından biri olan Ay Yapım imzalı Baba dizisinin kadrosuna dahil olarak kariyerinde adeta bir Şampiyonlar Ligi'ne adım attı. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş gibi Türk tiyatro ve sinemasının dev isimleriyle aynı seti paylaşma, onlarla karşılıklı oynayarak usta-çırak ilişkisi içinde harmanlanma şansı yakalayan Özge Yağız, bu dizide Büşra Saruhanlı karakterine hayat verdi. Yanlış ve mutsuz bir evliliğin prangalarından kaçarak otoriter, katı kuralları olan babası Emin Saruhanlı'nın konağına sığınan, aile içindeki güç savaşlarının arasında ezilen ama hikaye ilerledikçe kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenip adeta küllerinden doğan Büşra'nın o sessiz çığlığı izleyicinin kalbinde çok derin yaralar açtı. Benim bir tane kızım var, onu da size yedirmem diyeceğim. Büşra'nın uğradığı psikolojik baskıya karşı verdiği o vakur ve asil mücadele, televizyon eleştirmenleri tarafından Özge Yağız'ın oyunculuk kariyerindeki en olgun, en derinlikli ve en başarılı performansı olarak nitelendirildi. Televizyon ekranlarında bu başarıyı yakalarken eş zamanlı olarak dijital yayıncılığın yükselişine de kayıtsız kalmadı ve Blue TV'nin efsanevi kült yapımı Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin kadrosuna Seher karakteriyle katılarak ana akım televizyon izleyicisinin dışındaki daha alternatif ve seçici bir izleyici kitlesinin de büyük takdirini ve beğenisini topladı. Oyunculuk yelpazesini sadece kamera önüyle sınırlı tutmak istemeyen Özge Yağız, tam da bu dönemde sesinin o duru, sakin ve etkileyici tonunu mikrofon arkasına da taşıyarak çizgi film seslendirmenliği dünyasına adım attı.
Takvimler 2022 yılını gösterdiğinde, sinemalarda büyük bir ilgiyle karşılanan popüler animasyon filmi Yunus Çocuk kadrosuna dahil oldu ve filmde çocukların çok sevdiği sevimli, cana yakın ve neşeli Mia karakterine sesiyle hayat verdi. Bakın başladı. Ben hallederim. Bu yüzden gözyaşları ilaç gibi. Karakterin o cıvıl cıvıl, heyecanlı ve macera dolu yapısını kendi içsel enerjisiyle muhteşem bir şekilde harmanlayan Özge Yağız, seslendirme stüdyosundaki bu ilk deneyiminde sergilediği üstün performansla sadece yetişkinlerin değil, minik izleyicilerin de dünyasına dokunarak sanat kariyerine çok yönlü ve rengarenk bir başarı halkası daha eklemiş oldu. 2023 yılına gelindiğinde ise başarı grafiğini daima yukarı taşıyan Özge Yağız, ATV ekranlarında yayınlanan ve Kapadokya'nın o büyüleyici, mistik ve masalsı coğrafyasında çekilen Safir dizisinde Feraye Yılmaz karakteriyle yeniden ana akım televizyonun en çok konuşulan başrollerinden biri haline geldi. Gülsoy ailesinin hizmetlisinin kızı olan, çocukluk aşkı Yaman ile evlenmek üzereyken kaderin, büyük sırların ve trajik bir kazanın ördüğü duvarlar yüzünden korkunç bir aşk üçgeninin ortasında kalan tasarım bölümü öğrencisi Feraye'nin dramı Özge Yağız'ın ellerinde adeta bir başyapıta dönüştü. Geri dönülmez yere çoktan geldik. Cehennemin dibindeyiz artık. Bu üstün başarısı sanat dünyasının da gözünden kaçmadı ve Özge Yağız aynı yıl Türk medyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülüne layık görülürken dünyaca ünlü moda ve yaşam dergisi Harper's Bazaar tarafından düzenlenen Yılın Kadınları ödül töreninde de Yükselen Yıldız unvanıyla ödüllendirilerek başarısını uluslararası bir vizyonla taçlandırdı. Televizyon ve dijital dünyadaki bu devasa başarılarının ardından sinema perdesinin o kalıcı büyüsüne de adım atan Özge Yağız, 2024 yılında vizyona giren absürt komedi türündeki Beyaz Eşya filminde Zeynep karakteriyle sinema severlerin karşısına çıktı. Bu filmde de oyunculuğuyla ve enerjisiyle fark yaratan, ardından ATV ekranlarının iddialı draması Gözleri Karadeniz dizisinde başrole geçen Özge Yağız, canlandırdığı Güneş Aydınay karakteriyle dramatik oyunculuğundaki olgunluğu bir üst seviyeye taşıdı. Çocuk yaşta ailesini trajik bir kazada kaybedip başarılı bir avukat olarak yetişen Güneş, kardeşine hem ablalık hem annelik yapan güçlü bir kadındır. Ancak hayatına giren Azil ile geçmişten gelen sözlüsü Mehmet arasında kalmasıyla kendini büyük bir duygusal kaosun ortasında bulur. Özge Yağız, Güneş'in dışarıya karşı vakur ve dik duran bir avukat, içeride ise derin bir yalnızlık taşıyan kırılgan yapısını büyük bir başarıyla dengeleyerek izleyicinin kalbini bir kez daha fethetti. Sen bu pisliği nasıl yaptın? Nasıl? Bu projenin hemen ardından ise 2026 yılında Ay Yapım imzalı yepyeni dizisi Doğanın Kanunu ile televizyon yolculuğuna taptaze bir soluk getirdi. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve çekimleri Urla'nın huzurlu atmosferinde gerçekleştirilen bu enerjik projede Alperen Duymaz ile başrolü paylaşarak Doğa karakterine hayat verdi. Hayata tamamen zıt pencerelerden bakan Yaman ve Doğan'ın Urla'da kesişen yollarını ve aralarındaki iddialı aşk çatışmasını merkezine alan yapım, güzel oyuncunun önceki ağır dram rollerinin aksine daha modern, dik başlı, neşeli ve dinamik yönünü ortaya çıkararak kariyerine yepyeni bir renk kattı. Nasıl bir karşılaşma? Merhaba. Özge Yağız'ın hayatını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir.